Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün sizi Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Westminster sokaklarının altında saklı kalmış bir dünyaya götürüyorum, Churchill Savaş Odaları. Adını duyunca bile insanın kulağına bir uğultu gelir gibi oluyor değil mi? Burası, savaşın en kritik kararlarının alındığı, bir avuç insanın yerin altında gece gündüz çalıştığı, zamanın adeta duvarlara sindiği bir yer. Üstünüzde hükümet binaları, etrafınızda St. James's Park'ın ağaçları. Ama siz toprağın altında, tarihin tam kalbindesiniz. Müze gerçekten Westminster'ın altında yer alan, gizli bir karargahın içinde gezdiriyor sizi. Bunu IWM'nin Planla ve Ziyaret Et sayfası açıkça vurgular. Burası ne, neden önemli diye sorarsanız. İkinci Dünya Savaşı boyunca İngiliz hükümetinin gizli sinir merkezi tam olarak burasıydı. Savaş patlamadan hemen önce 1938'de inşa edilen bu yer, altı kompleksinin operasyonel hale gelişi, Britanya'nın Almanya'ya savaş ilanından bir hafta öncesine 27 Ağustos 1939'a tarihlenir. Bu tarih, hazırlığın ne kadar sıkışık zamanda yapıldığını gösterir. İçeride dolaşırken iki ayrı, dünyaya girersiniz. Biri kabine savaş odaları denilen, haritalarla örülü gerçek çalışma odaları, diğeri ise Winston Churchill'in hayatını anlatan biyografik müze. İkisi de aynı biletle gezilir ve mekanın ruhunu birlikte kurar. Kapalı kapıların ardında neler oldu, neleri göreceksiniz. Harita odasında masaların üstü, duvarlar, iğneler ve renkli çizgilerle doludur. Bunlar öylesine bırakılmadı. Savaş biter bitmez ışıklar kapatıldı, insanlar çıktılar ve birçok şey olduğu gibi kaldı. Yıllar sonra çekmecelerin birinde bir zarfa saklanmış 3 kesme şeker bulundu. Savaş yıllarında şekere ulaşmak zordu. O yüzden bir subay haftalık tayınını çekmecesine saklamıştı. Bugün bu minicik şekerler, yer altındaki hayatın ne kadar kısıtlı ve gerçek olduğunu hatırlatıyor. Bir başka küçük ama unutulmaz ayrıntı, tuvalet gibi gizlenmiş bir dolabın içindeki transatlantik telefon odasıdır. Burada Churchill, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile şifreli hat üzerinden konuşurdu. Gizlilik o kadar yüksekti ki burayı, içeride çalışanların bile çoğu bilmezdi. Peki, buraya nasıl gelinir, nerededir? Giriş, King Charles Street ile Horse Guards Road'u bağlayan Clive Steps merdivenlerinin hemen yanındadır. Posta adresi, Clive Steps, King Charles Street, London SW1A2AQ olarak geçer. En yakın yeraltı istasyonları Westminster ve St. James's Park istasyonlarıdır. Charing Cross ve Victoria tren istasyonlarından yürüyerek de ulaşabilirsiniz. Etrafı da bereketlidir. Park birkaç adım, Whitehall ve hükümet binaları burnunuzun dibinde, Thames kıyısı ve Parlamento Meydanı ise kısa bir yürüyüş mesafesinde. Ne zaman gitmeli sorusuna net ve pratik bir yanıt verelim. Müze, çoğu gün sabah 9:30 ile akşam 6 arasında açıktır ve son giriş genellikle saat 5 civarındadır. Yoğun dönemlerde veya belirli günlerde sabah 9'da açıldığı zamanlar olur. Hatta yazın bazı haftalarda her gün sabah 9 açılışı uygulanır. Bu değişebilen saatlerin bir kısmı biletleme sayfasında duyurulur. Kalabalıktan kaçmak istiyorsanız, hafta içi sabahları açılışta içeri girmeniz ya da geç öğleden sonra bir zaman dilimi seçmeniz rahatlatıcı olur. Pek çok ziyaretçinin deneyimi de sabah erkeni ve hafta içini önerir. Ayrıca IWM, öğleden sonra gün içi yerinde bilet bulma şansının genelde daha iyi olduğuna dikkat çeker. Eğer randevu saati bulamadıysanız, bu da bir seçenektir. Ne kadar süre ayırmalı, acele etmeyin. İçerideki 2 bölümün de hakkını vermek için en az 2 saat ayırmanızı bizzat müze öneriyor. Savaş odalarının koridorları kıvrımlıdır, sesli rehberle yavaş yavaş ilerlemek tadını artırır. Detay seven biriyseniz 3 saate kadar plan yapmanız doğru olur. Bilet meselesi önemli. Giriş ücretlidir ve en sağlıklısı biletinizi önceden çevrim içi almaktır. Bu, bekleme süresini azaltır. Biletler zaman dilimine göre satılır ve saat diliminizin ilk 30 dakikası içinde gelmeniz istenir. Örneğin saat 10 biletiniz varsa 10 ile 10:29 arasında giriş yaparsınız. Tüm biletlerde çok dilli bir multimedya sesli rehber dahildir. Kulaklık takıp kendi hızınızda gezersiniz. Ayrıca gün içinde genellikle sınırlı sayıda yürüyerek bilet de olur.
Tüm bu koşullar IVM'nin resmi biletleme sayfasında açıkça yazılıdır. Rehberli özel turlar ve zaman zaman etkinlikler de yayınlanan programda duyurulur. İlgilenenler için ayrı kontenjanlar bulunur. Nasıl gezilmeli? Yanınıza ne almalı? Burası yerin altında olduğu için ışık seviyeleri düşük ve atmosfer farklıdır. Bu kasıtlıdır, ortamın orijinal hissi korunur. Kalabalık saatlerde alanlar dar gelebilir, sırt çantası taşımak yerine küçük bir çanta almak daha rahattır. Zaten büyük valizler ve büyük eşyalar içeri alınmaz, emanet dolabı yoktur. Bu pratik ayrıntılar ve ışık seviyesi düşük olabilir uyarısı, müzenin ziyaretçi sayfalarında özellikle belirtilir. Su içmek her zaman iyi fikir, ancak sıvıları dökmemeye dikkat edin. Sergi alanları tarihi ve korunması gereken bir mirastır. Konforlu ayakkabı, ince bir hırka ve sesli rehber için kendi kulaklığınızı getirmeniz, gezininizi daha keyifli kılar. Erişilebilirlik açısından durum nedir? Girişten sergi katına inen bir asansör vardır ve dolaşım genel olarak tekerlekli sandalye kullanıcılarına uygundur. Ancak tarihi yapının doğası gereği en dar koridor genişliği 68 santimetredir ve bazı köşeler 90 derece döner. Bu yüzden mobilite scooterları içeri alınmaz. Bebek bakım imkanı olan erişilebilir tuvaletler girişe yakın kısımda bulunur. Tüm bu teknik bilgiler IVM'nin erişilebilirlik sayfasında net biçimde listelenir. Gelelim içeride, mutlaka görün diyeceğim noktalara. Kabine odasına girince sandalyelerin dizilişi ve Churchill'in oturduğu yer hemen dikkatinizi çeker. Burası bir toplantı odasından çok siper gibi hissedilir. Harita odasında, duvarları kaplayan dünya haritalarında iğnelerin renkleri, kıtalar arası konvoy çizgileri ve notlar size, yer üstündeki bir metropolde olsanız da, kararların yer altında verildiğini hatırlatır. Tuvalet gibi. Görünen, şifreli hat odasının hikayesi ise hem gülümsetir hem düşündürür. Gizlilik için kapıya meşgul tabelası asmak, o günlerin zekasını gösterir. Ve elbette o meşhur 3 şeker. Yanından geçerken belki fark etmeyeceksiniz ama bir çekmecede bulunan küçücük bir zarf, savaş ekonomisini ve kişisel özveriyi tek hamlede anlatır. Halk arasında anlatılanlar ve küçük efsaneler de var. Harita odasına girince, zaman duruyor gibi denir. Bir bakıma doğru, çünkü düzen bozulmadan bırakılmış izlenimi verir. Bazıları, Churchill'in purosunun kokusu hala duvarlarda, diye şakalaşır. Gerçek olmasa da, müzenin seçtiği düşük ışık ve korunmuş eşyalar bu hissi kuvvetlendirir. En sevdiğim küçük efsane ise, o gizli telefon odasıdır. Bir tuvalet kapaklı dolabın ardındaki transatlantik hat, sıradan bir levhanın ardına saklanan dünya tarihinin simgesidir. Kimin için uygun, kimler daha çok keyif alır? Tarih meraklıları için elbette başlı başına bir hazine. Ancak yalnızca tarih değil, iyi bir hikaye arayan herkes burada bağ kurar. Çocuklarla gezilebilir. Sesli rehberin dili sade ve sürükleyicidir. Dar alanlarda rahat edemeyenler, kalabalık saatleri seçmesin. Hafta içi sabahı ya da geç öğleden sonrayı öneririm. Hareket kısıtlılığı olan misafirler için asansör ve düz zeminler mevcut. Yine de koridorların yer yer dar olduğunu ve ışık seviyesinin düşük olabildiğini bilmek doğru beklenti kurmayı sağlar. Şimdi pratik bir rota verelim. Westminster veya St. James's Park istasyonlarından çıktıktan sonra King Charles Street'e yönelin ve Clive Steps'in yanındaki girişe inin. Adres Clive Steps, King Charles Street, SVRA EEQ olarak geçiyor. Dönüşte St. James's, parkta kısa bir yürüyüş yapmak veya parlamento meydanına uzanmak güzel bir tamamlayıcı olur. Ulaşım bilgileri ve yakın istasyonlar IWM'nin ulaşım sayfasında özetlenir. Son olarak küçük bir zamanlama taktiği. Bileti mümkünse önceden ayarlayın, zaman diliminizin ilk yarım saatinde orada olun ve kulaklığınızı takın. Sabah açılışta adımlarınız daha serbesttir. Bulamazsanız geç öğleden sonra dengeye gelir. IWM'de bekleme süresini azaltmak için çevrim içi rezervasyonu önerir ve gün içinde sınırlı yürüyerek bilet bulunduğunu not eder. Benim size önerim şu, Churchill savaş odalarını bir müzeden fazlası gibi görün. Burası, kriz anında, belirsizliğin en koyu olduğu günlerde, karar alma disiplininin ve dayanıklılığın nasıl somut bir mekana dönüştüğünü gösteren bir sahne. Harita iğnelerine,
Çizgilerin nasıl dalgalar gibi aktığına, bir masanın üstünde unutulmuş bir kaleme bakın. O 3 kesme şekeri hatırlayın. Küçük ama her şeyi anlatan bir işaret. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberiyim. Eğer bu anlatım hoşunuza gittiyse kanalı takip edin ve bir sonraki keşifte buluşalım. Ayrılmadan önce kendinize şu soruyu sorun. Yerin altında, dar bir koridorda alınan bir karar, sizin bugün attığınız küçük bir adımı değiştirebilir mi? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.